Opel Insignia ile birlikteyiz. 2008 yılından beri yollarda olan Insignia bundan yaklaşık 1,5 sene önce makyajlandı. Ben de o zaman Insignia'nın 1.6 litrelik benzinli motorlu versiyonunu test etmiştim. Şimdi ise sıra seriye yeni eklenen 1.6 litrelik dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuna geldi. Bakalım bu çok merak edilen yeni ikiliyle Insignia ne kadar iddialı hale gelebilmiş. Gelin hep beraber inceleyelim. Insignia'nın önünde çok çarpıcı tasarım detayları yok. Zaten makyajla birlikte daha büyük hale getirilmiş olan panjur buradaki en dikkat çekici öğe. Badem formlu farlarda önden baktığınız zaman Insignia'nın klasik bir Opel modeli olduğunu belli ediyor. Alt taraftaki krom parçayı ise donanıma bağlı olarak alabiliyorsunuz. Profilden bakıldığında ise gövdesinde herhangi bir farklılık olmadığı ortaya çıkıyor. Buradaki en dikkat çekici unsur yeni tasarıma sahip 19 inçlik jantlar. Bence şahsen bu jantlar otomobile çok farklı bir dinamizm katmış. Aks mesafesi gayet geniş gözüküyor Insignia'nın. Bakalım iç mekanda neler veriyor. Gelin bir de ona bakalım. Geniş aks mesafesi neticesinde burada geniş bir yaşam alanı sunuluyor. Diz mesafesi gördüğünüz gibi gayet iyi. Ama sınıfındaki rakipleri Passat ve Superb ile karşılaştıracak olursak onlar kadar geniş olmadığını söyleyebilirim. Baş mesafesi de alçalan tavandan dolayı biraz kısıtlı ama beklentileri karşılıyor. Ben açıkçası herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Insignia'nın önünde olduğu gibi arkasında da badem formlu lambalar dikkat çekiyor. Ayrıca makyajla birlikte seriye eklenen bu krom parça stopların içine kadar giriyor ve Insignia'nın arkadan farklı görünmesini sağlıyor. Buradaki asıl önemli öğe görmüş olduğunuz TDPI yazısı, yani dizel motor, ama ona birazdan geleceğim. Şimdi bagaj kapağının altındaki yükleme hacminden size bahsedeyim. Burası 500 litrelik bir yükleme hacmi sunuyor. Bu ailelerin beklentilerini rahatlıkla karşılayabilecek bir değer. Ama sınıfındaki rakiplerle kıyaslamak gerekirse Insignia'nın bagajının onlardan biraz daha küçük olduğunu belirtmem lazım. Arka koltukları yatırdığınız zaman bu 500 litrelik hacim 1015 litreye kadar genişliyor. Ama Insignia'nın bagajının temel olarak iki tane dezavantajı var. Bunlardan bir tanesi yükleme eşiğinin fazla yüksek olması. İkincisi ise arka koltukları yatırmanıza rağmen zeminin tamamen düz bir hale kavuşamıyor olması. Böyle soğuk havalarda bile olsa otomobili mutlaka rahat kıyafetlerle kullanmanız lazım. O yüzden benim size tavsiyem her zaman montunuzu çıkarmak, arka koltuğa koymak ve ondan sonra sürüşe başlamak. Hadi başlayalım. Sürüşe başlamadan önce mutlaka ama mutlaka emniyet kemerimizi takıyoruz. Ve başlıyoruz. Insignia'nın kokpiti artık çok daha derli toplu bir görünüme kavuşmuş. Eskiden burada çok fazla düğmenin olduğu bir müzik sistemine yer veriliyordu. Şimdi ise onun yerine dokunmatik bir multimedya ekranı kullanılıyor. Bu sayede düğme kalabalığının önüne geçilmiş ve bence göze hoş görünen, daha kullanışlı, daha fonksiyonel bir yapıya kavuşmuş. Ekranın hemen altında klima kumandalarına yer verilmiş. Klima kumandaları bildiğimiz tipte ama belli farklılıkları var. Isı ayarını ve koltuk ısıtmayı dokunmatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ama ne yazık ki dokunmatiğin hassasiyeti bence olması gerektiğinden zayıf. İç mekanda kullanılan malzemeler sınıf standartlarını karşılıyor. Hem dokunduğunuz zaman hem de görsel anlamda baktığınızda bence gayet iyi. Ön sırada sunulan yaşam alanı da sorunsuz. Ben 1.78 boyundayım ve çok rahat bir şekilde sürüş pozisyonumu ayarlayabiliyorum. Ayrıca benim arkamda nasıl bir diz mesafesi olduğunu da biraz önce size göstermiştim zaten. Otomobilin tasarımı ile ilgili bu kadar detay bence yeter. Şimdi sırada sizin de merakla beklediğiniz yeni motor ve sürüş özellikleri var. Kullanmış olduğum Insignia'nın kaputunun altında daha önce Opel Astra'da da test etmiş olduğum 1.6 litrelik 136 beygir güç ve 320 Nm tork üreten dizel motor görev yapıyor. Bu motoru Insignia'da isterseniz manuel şanzımanlı olarak, isterseniz de otomatik şanzımanlı olarak alabiliyorsunuz.
Benim test ettiğim araç 6 kademeli otomatik şanzımanlı versiyon. Motor performans anlamında beklentileri karşılıyor. Yani güçlü bir yapısı var. Ama 136 beygir dediğiniz zaman insanların kafasında çok daha yüksek bir değer canlanıyor ve öyle bir beklenti içine giriyorsunuz. O tip bir beklentiye girdiğiniz takdirde de açık söyleyeyim onu bu araçtan alamıyorsunuz. Her ne kadar daha önce Astra testinde bu motorun gayet canlı ve performanslı olduğunu söylemiş olsam da bu kasanın altında canlı bir tavır sergileyemiyor. Tabii bunun başlıca nedenlerinden bir tanesi Astra'ya göre Insignia'nın gövdesinin biraz daha ağır olması. Ama yine de kelimenin tam anlamıyla Insignia bastığınızda giden bir yapıya sahip. Motorla ilgili değinmem gereken bir tane olumsuz eleştiri ise gürültü seviyesinin biraz yüksek olması. Şanzıman genel olarak motorla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Geçişleri sarsıntısız, geçiş hızı da makul bir seviyede. Ama bazı durumlarda şanzımanın kafası karışabiliyor. Özellikle şehir içi kullanımlarda yokuş aşağı iniyorsanız vites büyütmek konusunda biraz nazlı davranıyor. O zaman da motor devri yükseliyor ve sürüş konforunu biraz olumsuz etkiliyor açıkçası. Şanzımanı manuel olarak kullanmak isterseniz vites kolu üzerinden değişimleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama insan keşke direksiyonun arkasında da pedallar olsaydı demiyor değil. Insignia sürüş konforu anlamında gayet iyi işler ortaya koyuyor. Süspansiyonları bence konforlu ve bu sınıfın beklentilerine iyi cevaplar verebiliyor. Yol tutuş konusunda da bana bir eksiklik hissettirmedi. Direksiyon tepkileri de fena sayılmaz ama siz eğer Ford Mondeo'daki gibi bir dinamizm arıyorsanız onu bulamayacağınızı söyleyebilirim. Yalıtımı, rüzgar ve yol sesini dışarıda tutacak kadar iyi fakat motor sesi dediğim gibi devir yükseldiği zamanlarda kabinde duyuluyor. Son olarak da Insignia'nın bu motor ve bu şanzımanla nasıl bir yakıt tüketim değeri sunduğundan size bahsedeyim. Ben bu aracı bir haftadır kullanıyorum ve 550 kilometre yol yaptım. Şu anda yol bilgisayarında bana 8.2 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bence bu değer Insignia'nın gövdesi, motorunun gücü ve otomatik şanzımanda eklendiği zaman makul bir seviyede. Ama şehir dışında geçirdiğiniz vakit artarsa bu değeri daha aşağılara çekebilirsiniz. Opel Insignia, merakla beklenen dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla çok daha iddialı bir hale gelmiş. Ama işinin çok kolay olmadığı ortada. Çünkü sınıfında Passat gibi çok güçlü bir rakip var. Ama bana sorarsanız Insignia'nın en önemli kozu zengin donanımı ve daha uygun olan fiyatı. Görüşmek üzere.